İnsan hayatını en çok ne değiştirir biliyor musun? Yeni bir işe başlamak mı? Daha fazla para kazanmak mı? Başarılı olmak mı? Hayır. Bazen hayatını değiştiren en büyük karar, birine artık yeter diyebilmektir. Çünkü herkes hayatına değer katmaz. Bazı insanlar seni büyütür. Bazıları ise fark ettirmeden tüketir. İşin en tehlikeli yanı ise şudur: seni en çok yoran insanlar, çoğu zaman hiç tanımadığın kişiler değildir. Belki yıllardır arkadaş dediğin biri, belki yıllardır birlikte olduğun bir insan, belki de kendi ailenden biridir. Bu cümle kulağa sert gelebilir. Çünkü bize küçük yaşlardan beri hep aynı şey öğretildi. Ne olursa olsun ailendir. Ne olursa olsun arkadaşındır. İdare et, sabret. Ama Stoacı filozoflar insanın ruhunu korumasını her şeyin önüne koyuyordu. Marcus Aurelius bir imparator olmasına rağmen etrafındaki insanların karakterine karşı son derece dikkatliydi. Seneca ise insanın en çok vakit geçirdiği insanların zamanla karakterine dönüştüğünü söylerdi. Çünkü insan fark etmeden bulunduğu ortamın rengini almaya başlar. Sürekli şikayet eden insanların yanında kalırsan, sen de şikayet etmeye başlarsın. Sürekli seni küçümseyen insanların yanında kalırsan, bir süre sonra kendinden şüphe etmeye başlarsın. Sürekli huzursuz insanların yanında kalırsan, bir gün neden mutsuz olduğunu bile anlayamazsın. İşte bu yüzden bazen cesaret, bir ilişkiyi sürdürmek değildir, bitirmektir. Bazen sevgi, her şeye katlanmak değildir, kendine zarar veren bağı bırakabilmektir. Bu videoda birlikte, bir insanla yollarını ayırman gerektiğini gösteren 7 önemli işareti, Stoacı felsefenin bakış açısıyla inceleyeceğiz. Bu işaretlerin bazıları seni şaşırtacak. Bazıları ise belki yıllardır yaşadığın ama adını koyamadığın durumları açıklayacak. Ve videonun ilerleyen bölümünde birçok insanın kabul etmekte zorlandığı şu soruya da dürüstçe cevap vereceğiz. Eğer sana zarar veren kişi ailenden biri ise bile bağlarını koparmak doğru olabilir mi? Bu videonun amacı sana insanlardan nefret etmeyi öğretmek değil. Amacı kendi ruhunu korumayı öğretmek. Çünkü Stoacılığa göre başkalarını kurtarmaya çalışırken kendini kaybetmek bilgelik değildir. Gerçek bilgelik, kime sevgi göstereceğini bildiğin kadar kimden uzaklaşacağını da bilmektir. Belki bugün hayatındaki herkesi değiştiremeyeceksin. Ama hayatında kimin kalacağına karar verebilirsin. Ve bazen bu tek karar bütün hayatını değiştirebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Bir gün yaşlı bir bilgenin yanına genç bir adam gelir. Yüzünden yorgunluk okunmaktadır. Bilge ona sorar, "Ne oldu?" Genç adam derin bir nefes alır. "Hayatımda her şey yolunda gibi görünüyor. İşim var, evim var, sağlığım yerinde. Ama içimde sürekli tarif edemediğim bir ağırlık hissediyorum." Bilge hiçbir şey söylemez. Onu küçük bir gölün kenarına götürür. Sırtındaki çantayı çıkarıp yere bırakmasını ister. Genç adam çantayı bırakır. Bilge çantayı açar. İçinden iri taşlar çıkmaya başlar. Her taşın üzerinde bir kelime yazmaktadır. Suçluluk, mecburiyet, korku, başkalarını üzmeme isteği, alışkanlık. Bilge adama döner. "Bu taşları neden taşıyorsun?" Genç adam şaşkınlıkla cevap verir. "Ben koymadım ki." Bilge gülümser. "Ama yıllardır taşımaya devam eden sensin." İşte çoğumuzun hayatı tam olarak böyledir.
Bize zarar veren birçok ilişkiyi sevdiğimiz için değil, taşımaya alıştığımız için sürdürürüz. Stoacılar insan ilişkilerine farklı bakıyordu. Onlara göre bir insanın hayatındaki en değerli şey parası değildi, şöhreti değildi, çevresi değildi, karakteriydi. Ve karakterini yavaş yavaş tüketen hiçbir ilişki, sırf uzun yıllardır devam ediyor diye korunmamalıydı. Marcus Aurelius şöyle der: ruhuna zarar veren şeylerden uzak dur. Dikkat et. İnsanlardan nefret et demiyor. İntikam al demiyor. Sadece ruhuna zarar veren şeylerden uzak dur. Çünkü bazen en büyük bilgelik savaşmak değildir, uzaklaşmaktır. İşte bu yüzden ilk işaret çok önemlidir. Birinci işaret: yanındayken kendin gibi davranamıyorsan. Bir insanın yanında sürekli kelimelerini seçmek zorunda kalıyorsan, sürekli yanlış anlaşılmaktan korkuyorsan, olduğun gibi davranamıyorsan, her konuşmadan sonra saatlerce "acaba yanlış mı söyledim?" diye düşünüyorsan, orada özgür değilsindir. Gerçek sevgi seni sürekli diken üstünde hissettirmez. Gerçek dostluk maske takmanı istemez. Stoacılar der ki, insan ruhu baskı altında uzun süre yaşayamaz. Bir süre sonra ya sessizleşir ya da kendisini kaybeder. Ve çoğu insan bunu fark bile etmez. Kendi karakterinden ödün vermeye, uyum sağlamak adını verir. Oysa bu uyum değildir. Yavaş yavaş kendinden vazgeçmektir. İkinci işaret: sürekli kendini suçlu hissettiriyorsa. Hayatında öyle insanlar vardır ki ne yaparsan yap, yine suçlu olursun, telefonu açmazsın, suçlu. Kendi kararını verirsin, suçlu. Hayır dersin, suçlu. Kendine zaman ayırırsın, yine suçlu. Böyle insanlar, sevgiyi bir bağ olarak değil, bir kontrol aracı olarak kullanırlar. Ve zamanla, kendi mutluluğunu değil, onların memnuniyetini düşünmeye başlarsın. Stoacılar bunun tehlikeli olduğunu söyler. Çünkü başkalarının duygularını yönetmeye çalışan insan, bir gün kendi ruhunu tamamen ihmal eder. Şunu asla unutma, empati göstermek başka şeydir. Hayatını başkalarının vicdan oyunlarına teslim etmek bambaşka bir şeydir. Ve bazen bir insan seni sürekli suçlu hissettiriyorsa, sorun sen olmayabilirsin. Sorun, onun seni kontrol etme biçimi olabilir. Stoacılar, insanın karakterinin en çok birlikte vakit geçirdiği insanlar tarafından şekillendiğine inanıyordu. Bu yüzden Seneca şöyle der: kötü örnekler bulaşıcıdır. İnsan çoğu zaman değiştiğini fark etmez ama bir gün dönüp baktığında, eskiden güldüğü şeylere artık gülemediğini, eskiden cesaret ettiği şeylerden korktuğunu, eskiden sahip olduğu huzuru kaybettiğini görür. Ve bunun nedenini uzun süre anlayamaz. Oysa cevap çoğu zaman çevresindedir. Üçüncü işaret: başarılarını küçümsüyorsa. Hayatında güzel bir şey olur. Yeni bir işe başlarsın. Bir hedefini gerçekleştirirsin. Mutlu bir haber paylaşırsın. Karşındaki insanın yüzünde gerçek bir mutluluk göremezsin. Tam tersine başarını küçültmeye çalışır. Şansın yaver gitmiş. O kadar da büyük bir şey değil. Ben olsam daha iyisini yapardım. Belki bunu açıkça söylemez. Ama bakışlarıyla, sessizliğiyle, konuyu hemen değiştirmesiyle hissettirir. Gerçek dost, sen kazandığında da mutlu olabilendir. Çünkü kıskançlık, sevginin değil, egonun dilidir. Stoacılar başkasının başarısından rahatsız olan insanın
aslında kendi iç savaşıyla mücadele ettiğini söyler. Ama bu, onun savaşını senin omuzlarında taşıman gerektiği anlamına gelmez. Dördüncü işaret, sürekli enerjini tüketiyorsa. Hiç fark ettin mi? Bazı insanlarla sadece yarım saat konuşursun ama bütün günün yorgun geçer. Bazılarıyla ise saatler geçirirsin ve kendini daha huzurlu hissedersin. Bunun sebebi söyledikleri sözler değildir. Taşıdıkları enerjidir. Sürekli şikayet eden, her olayda olumsuz tarafı gören, hiçbir şeyden memnun olmayan insanlar, fark etmeden senin zihnini de aynı yöne çeker. Marcus Aurelius der ki, ruh en çok üzerinde düşündüğü şeye dönüşür. Eğer gününün büyük kısmını olumsuzluklarla geçiren insanların yanında geçiriyorsan, bir süre sonra sen de dünyaya onların gözleriyle bakmaya başlarsın. Bu yüzden kendine şu soruyu sor. Bu insanla görüştükten sonra kendimi daha güçlü mü hissediyorum yoksa daha yorgun mu? Bu sorunun cevabı o ilişkinin sana ne kattığını anlaman için yeterlidir. Beşinci işaret, ailen bile olsa sana sürekli zarar veriyorsa, şimdi belki de bu videonun en zor kısmına geldik. Çünkü toplum bize yıllardır aynı cümleyi öğretti. Aile her şeydir. Evet, aile çok değerlidir. Sevgi, saygı ve emek üzerine kurulu bir aile, insanın en büyük gücüdür. Ama her aile aynı değildir. Bazı insanlar, en derin yaralarını yabancılardan değil, kendi ailesinden alır. Sürekli aşağılanıyorsan, sürekli değersiz hissettiriliyorsan, hayallerin küçümseniyorsa, kendin olmana izin verilmiyorsa, sırf aynı kanı taşıyorsunuz diye buna sonsuza kadar katlanmak zorunda değilsin. Stoacılık, ailenden nefret etmeyi öğretmez. Ama sana şunu öğretir. Hiç kimsenin kim olduğuna bakılmaksızın ruhunu yavaş yavaş tüketmesine izin verme. Bazen bağları tamamen koparmak gerekir. Bazense sadece sağlıklı sınırlar koymak yeterlidir. Ama hangi yolu seçersen seç, kararın korkudan değil, bilgelikten gelsin. Çünkü insan, başkalarını kurtarmaya çalışırken, kendi ruhunu kaybetmemelidir. Hayatın boyunca herkesi mutlu etmeye çalışırsan, bir gün aynaya baktığında, en mutsuz insanın kendin olduğunu fark edersin. Stoacılar, insanın herkesi yanında tutmasının mümkün olmadığını biliyordu. Bu yüzden insanların gitmesinden korkmuyorlardı. Asıl korktukları şey, kendilerini kaybetmekti. Altıncı işaret, seni sürekli geçmişte tutuyorsa. Bazı insanlar vardır. Her konuşmada eski hatalarını hatırlatırlar. Yıllar önce yaptığın bir yanlışı, sanki dün olmuş gibi önüne koyarlar. Ne kadar değişirsen değiş, sana hep eski halin gibi davranırlar. Stoacılar bunun çok tehlikeli olduğunu söyler. Çünkü insan sürekli geçmişiyle yargılanıyorsa, geleceğini inşa edecek cesareti bulamaz. Marcus Aurelius şöyle der, her gün yeni bir başlangıç yapma fırsatıdır. Düşünsene, doğa bile her gün kendini yeniliyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Gece bitiyor. Yeni bir sabah doğuyor. Ama bazı insanlar, senin yıllar önceki hatalarını hiç bırakmıyor. Sana sürekli aynı kimliği giydiriyorlar. Sen zaten böylesin. Sen değişmezsin. Sen yine aynı hatayı yaparsın. İşte tam bu noktada kendine şunu sorman gerekir. Bu insan gerçekten benim değişmemi istiyor mu? Yoksa beni eski halimde tutarak kendini rahat mı hissediyor? Çünkü seni gerçekten seven insanlar geçmişini yüzüne vurmaz, gelişimini destekler.
Rivayete göre yaşlı bir bahçıvanın çok güzel bir ağacı vardı. Yıllarca emek verdi, her gün suladı, budadı, korudu. Fakat bir süre sonra ağacın gövdesine sarılmış kalın bir sarmaşık büyümeye başladı. İlk başta zararsız görünüyordu. Yeşildi, canlıydı, bahçıvan düşündü. Nasıl olsa ikisi de canlı. Kesmeyeyim. Aylar geçti, sarmaşık kalınlaştı. Ağacın dallarını sıkmaya başladı. Güneş almasını engelledi. Köklerinden aldığı gücü tüketti. Komşuları bahçıvana dedi ki, "Onu kesmezsen ağacı kaybedeceksin." Bahçıvan uzun süre kıyamadı. Çünkü sarmaşık da yıllardır onunla birlikteydi. Ama bir sabah ağacın yapraklarının döküldüğünü gördü. İşte o gün baltasını aldı. Sarmaşığı kökünden kesti. Bir süre sonra ağaç yeniden yeşermeye başladı. Hayatımızdaki bazı insanlar da o sarmaşık gibidir. Onları hayatımıza alıştığımız için bize zarar verdiklerini fark etmeyiz. Ama bazen bir şeyi kaybetmemek için başka bir şeyi bırakmak gerekir. Ve bazen bırakman gereken şey bir insan değildir. O insana olan bağımlılığındır. 7. işaret. Yanından ayrıldığında kendini daha huzurlu hissediyorsan, bu belki de en önemli işarettir. Bir insanla görüştükten sonra, eve döndüğünde derin bir nefes alıyorsan, telefonunun çalmamasına seviniyorsan, onun yanında olmadığında kendini daha özgür hissediyorsan, kalbin sana, aklından çok önce gerçeği söylemiştir. Çünkü huzur, tesadüf değildir. Ruhunun verdiği bir işarettir. Stoacılar der ki, iç huzurunu kaybettiğin hiçbir ilişki sana gerçek anlamda ait değildir. Hayatına kimi alacağına dikkat ettiğin kadar, hayatından kimi çıkaracağına da dikkat et. Çünkü karakterini şekillendiren yalnızca yaptığın seçimler değil, vazgeçtiğin insanlardır. Belki bu videonun sonunda hayatındaki bütün insanları bir anda değiştiremeyeceksin. Belki bazı ilişkiler yarın da devam edecek. Belki bazı insanlara hala mecbur hissedeceksin. Ama bugün öğrendiğin tek bir şey bile hayatının yönünü değiştirebilir. Bugün birlikte 7 önemli işaretten bahsettik. Yanında kendin olamadığın insanlar, sürekli seni suçlu hissettirenler, başarılarını küçümseyenler, enerjini fark ettirmeden tüketenler, sana zarar verse bile sırf ailen olduğu için katlanman gerektiği söylenen ilişkiler, seni sürekli geçmişine mahkum edenler ve ayrıldığında kendini daha huzurlu hissettiğin insanlar. Stoacılar hiçbir zaman insanlardan nefret etmeyi öğretmedi. Onlar ruhunu korumayı öğretti. Marcus Aurelius'un çok güçlü bir sözü vardır. Ruhunun kalitesini birlikte vakit geçirdiğin insanlar belirler. Bu yüzden hayatına kimi aldığın kadar, kimden uzaklaştığın da kaderini belirler. Şunu hiçbir zaman unutma. Bazı insanlar hayatına bir ömür kalmak için gelir. Bazıları ise sana bir ders vermek için. Ve bazen bir insanın hayatındaki görevi bittiğinde onu bırakmak ihanet değildir, bilgeliktir. Çünkü her ayrılık kayıp değildir. Bazı ayrılıklar insanın kendisine yeniden kavuşmasıdır. Bugün senden küçük ama önemli bir şey yapmanı istiyorum. Yorumlara sadece şu cümleyi yaz: huzurumu seçiyorum. Belki bu yalnızca birkaç kelime olacak. Ama belki de o cümle, hayatında ilk kez kendini seçtiğin günün başlangıcı olacak. Eğer bu video sana farklı bir bakış açısı kazandırdıysa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu kanalda birlikte sadece Stoacı felsefeyi öğrenmiyoruz. Daha güçlü sınırlar koymayı,
daha sağlam bir karakter inşa etmeyi ve en önemlisi kendimize ihanet etmeden yaşamayı öğreniyoruz. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle huzur seninle olsun.